Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, bebek ve çocuklar için süveterde yaka ve koltuk kesimi detaylı anlatımını yapacağım. Ayrıyeten videosunun olmasını istedim. O yüzden size şöyle ben ilmeklerimi attım. Biraz ördüm. Size bu şekilde anlatacağım. Eğer ki siz kendiniz istediğiniz modeli, ilmeklerinizi atın, istediğiniz modeli örün. Koltuk kesimine kadar geldikten sonra benimle aynı şekilde koltuk kesimini ve sonrasında yaka kesimini aynı şekilde yapabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Çok güzel bir süveterimiz olacak inşallah. Koltuk kesimini aynı şekilde arka beden içinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yaka oyuntusu olmayacak. Arkada zaten biliyorsunuz. Koltuk kesimini arka bedene de uygulayabilirsiniz. Ben ne yaptım? Şöyle şişime 54 ilmek attım arkadaşlar. Püf noktalarını da vermek istiyorum. Şişimde 54 tane ilmeğim var. Mesela 3'e böleceğiz. 54 ilmeği 3'e böleceğiz. Hani kaç ilmek attıysanız 3'e böleceksiniz arkadaşlar. 18 tanesi sağ omuz, 18 tanesi sol omuz, 18 tanesi de yaka için kesilecek. Benim ilmeklerim az ama dediğim gibi siz kaç ilmek attıysanız, kime göre yapıyorsanız 3'e böler, o şekilde keseceğiniz ilmek sayısını ayarlayabilirsiniz. Evet, bunu da söyledim. Hazırsanız şöyle ipimi kenara alayım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şöyle ilmek ne yapacağım? Koltuk kesimi için arkadaşlar 8 ilmek artıracağım. Sonrasında 8 ilmek eksilteceğim. Çok oyuntu olsun istemiyorum. Omuz kısmı biraz düşük olsun. Böyle omzunu kapatsın istiyorum. Siz dilerseniz daha fazla da oyabilirsiniz ama benimki gayet güzel duruyor arkadaşlar. Evet, şöyle dediğim gibi koltuk kısmına geldikten sonra şöyle tersinden 8 tane ilmek artıralım. Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bakın, bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmek artırdım. Haroşa yapacağım lastik kısmını. O yüzden şöyle düz örüyorum. Ön yüzden de düz, arka yüzden de düz örüyorum ben haroşalarımı. 7 ilmeğimizi örelim. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmek ördükten sonra sıradaki 3 ilmeğin 3'ünü bir örüyorum. Evet. Burada 2 ilmek kesmiş olduk. 3 ilmeğin 3'ünü bir ördüm. Şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Çevirdim. Hemen ilk ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Arka yüzdeyiz. Yine haroşa örüyorum ilmeklerimi. Haroşa örerek şöyle son ilmeği de öreyim. Sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyiz. İkinci eksiltme sırası. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Kenarı düzgün olsun diye. Yine haroşa örüyorum. 7 ilmek öreceğim. 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. Sıradaki bakın 3 ilmeğin yine 3'ünü bir düz olarak örüyorum. İkinci eksiltmemi de yaptım. Şimdi çevirdim. Modelin arkasını çevirdim. Yine ilk ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum ve haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Bu sırada da 2 ilmek kesmiş olduk. Toplamda 4 ilmeğimiz eksildi. Çevirdim. Ön yüzdeyim. 3. eksiltme sırası. Şöyle devam edeceğim arkadaşlar. 3 3 2 2
keseceğim. Evet, şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım, haroşa örerek ilerliyorum. Yedi ilmeğimi ördüm. Sıradaki bakın 2 defa 3 kestim. Şimdi 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Üçüncü eksiltme sıram. Yine çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. Haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenarı düzgün olsun. Dördüncü eksiltme sıram. Yedi ilmeğimi örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm. Altı ilmek eksiltmiş olduk. Çevirdim. Hemen ilk ilmeğimi yine örmeden aldım. Haroşa örerek sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyiz. 5. eksiltme sırası. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. Yine 7 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet. 7 ilmek eksiltmiş olduk arkadaşlar. Şimdi diğer 8 ilmek eksilteceğiz ama diğer koltuk kesimine doğru ilerleyelim. 5. eksiltmeden sonra ilmeklerimi örerek ilerliyorum. Diğer koltuk altına kadar örelim arkadaşlar. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Bu tarafı arka taraftan keseceğiz arkadaşlar. Tersinden keseceğiz. Sol tarafı. Şimdi yine 8 ilmek artıralım. Şöyle çapraz şekilde ilmeklerimi şişime atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmek artırdıktan sonra çevirdim. Dediğim gibi arka yüzden oyuntusunu yapacağız. 7 ilmeğimi haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi haroşa ördükten sonra ipi kendime doğru aldım. Sıradaki 3 ilmeğin üçünü bir ters olarak örüyorum. Burada da 2 ilmek kesmiş oldum. Sonra çevirdim. Ön yüzdeyim. Hemen bu ilk ilmeği şöyle yönü farklı duruyorsa düzeltip örmeden sağ işimi aldım. Ve haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Dediğim gibi bu sol tarafı arka yüzden keseceğiz. Birinci eksiltmemizi yaptık. Ön yüzden ördük, çevirdik. Arka yüzden ikinci eksiltme sırasındayız. Diğer tarafta yaptığımız işlemin aynısı. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmeğimi yine örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. İpi kendime doğru aldım. Yine sıradaki 3 ilmeğin üçünü bir
ters olarak örüyorum. Burada da 2 ilmek kesmiş olduk. İkinci eksiltme sırası. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi şöyle yönünü çevirip örmeden sağ şişimi aldım. Haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Arka yüzde 3. eksiltme sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 6 7. Evet, üçüncüde 2 kesmiştik. Hatırlarsanız 2 kesmeye başlamıştık. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Arka yüzde 4. eksiltme sırasındayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmeğimi örüyorum. 4 5 6 7. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters olarak ördüm. Çevirdim. Evet, 4. eksiltmemizi de yaptık. Toplamda 6 ilmek kesmiş olduk. Ön yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Arka yüzde 5. eksiltme sırasındayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 6 7. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters olarak ördüm. Evet, 5. eksiltmemizi yaptık. Toplamda 7 ilmek eksiltmiş olduk. Şimdi yine diğer koltuk altına kadar ilerliyorum. Bütün ilmeklerimi örüyorum. Ters örerek ilerleyelim. Evet. Sıramızı tamamlayalım. Diğer tarafı ön yüzden kesiyorduk. Evet. Ters örerek ilerledim. Son 7 ilmeğimde haroşa örüp sıramı tamamladım. Bu tarafta 6. eksiltme sıramdayım. Son toplamda 8 ilmek eksiltmiş olacağım. 7 ilmeğimi örüyorum. 3 4 5 6 7. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Evet, son eksiltmemi yaptım. Dilerseniz daha fazla da oyabilirsiniz arkadaşlar. 1-2 ilmek daha fazla oyabilirsiniz. Size kalmış. Zaten bitmişini birazdan göstereceğim. Sonrasında örgüme devam ediyorum. Evet, burada sıramızı tamamlayalım. Arka yüzden buradaki eksiltmemizi de yapacağız. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Bu tarafta da son eksiltmemi yapacağım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine sayıyorum ilmeklerimi. 3 4 5 6 7. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters olarak ördüm. Ve ters örerek ilerliyorum. Ters örüyorum. Son 7 ilmeğimi haroşa örüp
sıramı tamamlayacağım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Koltuk kesimlerimizi tamamladık. 8 ilmek artırdık. Sonra 8 ilmek kestik. Dilerseniz 1-2 ilmek daha eksiltme yapabilirsiniz. Böyle git gel yaparak. Size kalmış arkadaşlar. Evet, şimdi yaka oyuntusuna, yaka bölümüne başlayacağız. Nasıl ayarlayacağız? Benim şişimde toplamda 54 tane ilmek var. 8 artırdım, 8 eksilttim. Burada da 8 artırdım, 8 eksilttim. Yani ilmek sayım başladığım ilmek sayısıyla aynı. Sizinki de benimkiyle aynıysa, aynı şekilde başladıysanız, yaptıysanız kesmelerini aynı sayıda olacaktır. Şimdi ortada 8 ilmek ayarlayacağız arkadaşlar. Tek sayısa 7 ilmek ayarlayın. Çift sayısa 8 ilmek ayarlayın. Şöyle ben sağ tarafta 23 ilmek, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23. 23 ilmek buraya işaretleyici koyacağım. Sol tarafta da 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23 ilmek. 23 ve 24'ün arasına işaretleyici koydum. Ortada 8 ilmeğim var. 3, 6, 7, 8. Evet, tekrar söylüyorum arkadaşlar. Omuz ilmekleri nasıl ayarlanıyor onu tekrar söylemek istiyorum. 54 tane ilmeğim var. 3'e böleceğim. 3'e bölünce 18 sağ omuz, 18 sol omuz, 18 de yaka olacak. 18'i geri 2'ye böleceğiz. 9 ilmek sağ tarafta eksilteceğiz. 9 ilmek sol tarafta eksilteceğiz. O şekilde ayarlarsınız ilmek sayılarınızı. Dediğim gibi 3'e bölersiniz. Evet, şimdi ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Ortadaki 8 ilmeğimin öncesine kadar öreceğim. Hemen bu sırada eksiltme yapmayacağım. Birden yaka açılsın istemiyorum. Evet, şöyle 23 ilmeğimi örmüş oldum. Ortadaki 8 ilmeğimdeyim. Şöyle işaretleyicimi çıkartıyorum. İlkini düz örüyorum. Diğer kalan 7 tanesini haroşa örüyorum. Haroşayı ters örenler için söylüyorum arkadaşlar. Kalan 7 ilmeğimi haroşa örüp sıramı tamamladım. Evet. Dilerseniz bu sol şişinizdeki ilmekleri başka bir şişe aktarabilirsiniz. Ya da böyle de örebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben çeviriyorum. Evet. Sol şişimdeki 23 ilmeğim kaldı. Çevirdim. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Bakın. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8.'yi ters örüyorum. İlmek sayısı dediğim gibi eşit olduğu için, çift sayı olduğu için bu şekilde ayarlıyorum. Ters örerek ilerliyorum. Son 7 ilmeği de haroşa örüp sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve düz örerek ilerliyorum. Dokuz ilmek kalana kadar. Evet, bakın. Şöyle 3, 6, 9 ilmeğim kaldı. Bakın. 3, 6, 9. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip bu şekilde sağa doğru ikisini bir düz olarak örüyorum. İlk eksiltmemi yapmış oldum. Kalan 7 ilmeği haroşa örüp sırayı tamamlayalım.
Evet. Bu taraftaki 23 ilmeğimi örmeyeceğim. Çeviriyorum. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Haroşaları haroşa. Tersleri ters 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra ters örerek ilerliyorum. Son 7 ilmeğimizi haroşa örüp sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Şimdi ne yapacağım? Burayı hiç göstermeyeyim arkadaşlar. Burada 7 ilmek haroşadan sonra öreceğim. Son 9 ilmek kalasıya yine eksiltme yapacağım. Eksiltmelerimiz her ön yüzde olacak. Evet, son 9 ilmek kalana kadar örelim. Evet, yakada 9 ilmek kalana kadar ördüm. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkincisinin yönünü şöyle çeviriyorum. Sol şişime aktardım. Sağa doğru ikisini bir düz olarak örüyorum. İkinci eksiltmemi yapmış oldum. Ve haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Dediğim gibi her ön yüzde eksiltme yapacağız. 9 ilmek bu tarafta eksilecek. 9 ilmek bu tarafta. Eğer ki sizin dediğim gibi sayınız 20 ise eğer ki sayı 20 ise 11 ilmek eksilteceksiniz. Yani o şekilde ayarlarsınız. Yani 3'e bölünce 20 kalıyorsa çevirdim. Arka yüzden haroşalarımı örüyorum. Evet, dediğim gibi arka yüz artık bilirsiniz. Haroşaları haroşa, tersleri ters öreceğiz. Ön yüzden de yine 9 ilmek kalana kadar örelim. Bir daha eksiltmeyi tekrar göstereceğim. Evet, 9 ilmek kalana kadar ördüm. Yine ilkini örmeden aldım. İkincisini bu şekilde yönünü çevirdim. Sol şişime aktardım. Sağa doğru ikisini bir örüyorum. Evet, üçüncü eksiltmemi yaptım. Böyle sayamazsanız zaten dediğim gibi ilmek sayılarına bakarsınız. Kaç tane? 18 ilmeğim kalana kadar eksilteceğim. Ondan sonra düz bir şekilde devam edeceğim. Her ön yüzde eksiltmemizi bu şekilde yapalım arkadaşlar. 9 ilmek kalasıya 2 ilmeğin ikisini bir sağa doğru öreceğiz. Sonra haroşa örüp sırayı tamamlayacağız. Bu kısımda da artık hiçbir işlem yok. Yine haroşalar haroşa olacak. Arka yüzden de ön yüzden de. Eksiltmelerimizi tamamlayalım. Benimki 18 ilmek kalana kadar eksilteceğim. Sonrasını size yine göstereceğim. Evet, 18 ilmek kalana kadar eksiltmelerimi yaptım. Bundan sonra artırma eksiltme hiçbir işlem yok. Düz bir şekilde devam edeceğim. Omuz hizasına gelene kadar örersiniz arkadaşlar. Ben sadece size göstermek amaçlı anlatıyorum. Böyle dediğim gibi eksiltmelerimiz bitti. Şimdi yeri değiyor. Evet, dediğim gibi omuz hizasına kadar örelim. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar, ben eliniz sıkıysa bu lastik kenar bant kısmı kasma yapıyorsa buralarda 7 ilmekten sonra kısa satır uygulaması yapabilirsiniz. Evet, yani 7 ilmeği örüp sonra dönüş yapacaksınız arkadaşlar. Sonrasında bu tarafta da aynı şekilde yaparsınız. O şekilde yaparsanız iyi olur. Onu da söyleyeyim. Dediğim gibi omuz hizasına kadar örelim. Sonra ense kısmına gelen işlemi yapacağız. Onu da göstereceğim. Evet, ben biraz ördüm. Gördüğünüz gibi yeterli diye düşünüyorum. Şimdi ne yapacağım? 7 ilmek kalana kadar keseceğim ilmeklerimi. İlk ilmeğin yönünü çevirdim. Sol şişime aktardım. İkisini bir örüyorum. Ense kısmındaki pat bölümünü öreceğiz arkadaşlar.
Dediğim gibi 7 ilmek kalana kadar örelim. Şöyle bakın 3, 6, bir de bu ilmeğim 7 ilmeğim var. Bu 7 ilmeği haroşa öreceğim. Ense kısmına dikeceğiz. Arka beden ense kısmına dikeceğiz. Ben dikmeyeceğim. Siz dikeceksiniz arkadaşlar. Size tarif edeceğim onu. Evet şöyle. Kestiğimiz bölüm kadar. Yani yaka oyuntusu kadar öreceğiz. Hatta 1-2 sıra fazla örebiliriz. 18 ilmek kestik. 18 sıra haroşa olabilir. 18, 19, 20 sıra bu şekilde örelim arkadaşlar. Kaç ilmek kestiyseniz o kadar sıra haroşa örebilirsiniz. Evet. Ben tamamlayıp döneceğim arkadaşlar. Sadece bu 7 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Evet ben şöyle göstereyim. Kaç sıra örmüşüm. Haroşa dişlerini sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 21 sıra örmüşüm. Ne yapacağız arkadaşlar? Bunu şöyle kestikten sonra ense kısmına dikeceğiz. Şöyle buradaki haroşa kısmını örüp buraya dikeceğiz. Sonra iki parçayı birleştireceğiz arkadaşlar. O şekilde anlatayım. Şimdi keselim arkadaşlar. Bu ilmeklerimizi keselim. Siz de kesin. Ama ipinizi uzun bırakın. İsterseniz eksik olmasın. Sonra örülebilir. Yani uzatabilirsiniz. İlmek yani boyutu kısa gelirse. Dikmek için de şöyle ben uzun bırakıyorum. Dediğim gibi biraz da uzun bırakayım. Belki eksik gelir. Şöyle kasmasın. Sonradan örülebilir uzun bırakırsanız. Evet. Dediğim gibi şöyle olacak. Ense kısmına gelecek. Şimdi buradaki sol taraf yaka oyuntusunu beraber yapacağız. Evet sağ tarafı bitirdik. Şimdi sol tarafı nasıl yapacağız? Şöyle tersini çeviriyorum arkadaşlar. Tersini çevirdim. Bu kenar bant yaka kısmından arkasından ilmek alacağım. 8 ilmek çıkartacağım arkadaşlar. Şöyle tersini çevirdim. Bakın aynı hizayı buluyorum. Şöyle son ters sırası bakın. Ters sırası karşısı buna denk geliyor. Buna sağ şimdi ilmek alıyorum. Bu 1. 8 ilmek çıkartacağım. Sıradaki şu bakın 2. Sıradakine girdim. Bu şekilde ilmek aldım. 3. Sıradakini üst elini alıyorum. 4. 5. 6. 7. Ve 8. 8 ilmek aldık. Modelimin düzünü çevirdim. İpimi alıyorum. Hatırlarsanız bu tarafta yaparken ilk sırada eksiltme yapmamıştım. Şimdi eksiltme yapmayacağım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Bu 1. Ön yüzdeyiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra düz örerek şunu şöyle çevirmek istiyorum. Düzgün olsun. Çevirip örüyorum. Şöyle görünmeyecek zaten. Düz örüyorum ve sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Evet sırayı tamamlayalım. Arka yüzden de sıramızı tamamlayalım. Bilirsiniz haroşa ters arka yüzden ters örülecek. Arka yüzden de sırayı tamamlayalım. Bu 7 ilmekle haroşa olacak. Ön yüzden yaka oyuntusunu göstereceğim. Evet son 7 ilmeğimi haroşa ördüm. Burada iki ipi birbirine bağladım ki
sorun çıkarmasın. Çevirdim, ön yüzdeyim. İlk kenar ilmeğim yönünü çevirdim. Örmeden sağ işimi aldım. Haroşa örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz olarak örüyorum. Evet. İlk eksiltmemi yapmış oldum. Sonra modelime devam ediyorum. Desenime devam ediyorum. Düzler düz, haroşalar haroşa sırayı tamamlayalım ön yüzden. Arka yüzden de sıramızı tamamlayalım. Ön yüzden yine eksiltmeyi göstereceğim. Evet, arka yüzden sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşam örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm. İkinci eksiltmemi de yapmış oldum. Sonra örgüme devam ediyorum. Ön yüzden sıramızı tamamlayalım. Arka yüzden de yine sıramızı tamamlayalım. Bir sonraki ön yüzde yine eksiltmeyi göstereceğim. Evet, ön yüze geçtim. 7 ilmek haroşam örüyorum. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Evet, 3 defa eksiltmemizi yaptık. 18 ilmek kalana kadar ben o şekilde devam edeceğim. Her ön yüzde eksiltmemi yapacağım. Sonrasını yine size göstereceğim. Evet, burayı da 18 ilmek kalana kadar eksilttim. 9 defa kestim. Şimdi yine hiçbir işlem yapmadan, yani bütün ilmeklerimi öreceğim. Eksiltme artırma yapmadan diğerini yaptığımız gibi düz bir şekilde devam edeceğim. Omuz hizasına gelene kadar. Sayarsınız arkadaşlar. Bu haroşa sıralarını sayarsınız. Burayla burası aynı olur. Ya da buradan itibaren de sayabilirsiniz. Aynı boyutta olana kadar örün. Ben de örüp sonra kesimini yapalım arkadaşlar. Burada bütün ilmeklerimizi keseceğiz. Sonra burayı şuraya dikeceğiz. Şöyle şu şekilde dikeceğiz. Pardon. Evet. Şöyle dikeceğiz. Ay, şimdi bilemedim örerken. Evet. Yapalım. Sonrasını göstereceğim dediğim gibi. Evet, ördüm. Kesiminde yaptığım aynı boyutta olduğunu, buradaki haroşa sıralarını saydım. İkisi de aynı oldu arkadaşlar. Şimdi ne yaptım? Burada eksik gibi geldi. Biraz kısa gibi geldi. Ben bir ya da iki sıra daha ördüm. Şöyle ipime de iğneme de ipimi geçirdim. Şöyle bakın, şöyle şu şekilde dikeceğim. Şöyle dikeceğim. Şurası ense kısmına gelecek. Şöyle bakın. Şöyle tutuyorum. Şöyle. Yanlış mı gösterdim? Ay, böyle, evet. Böyle dikeceğim arkadaşlar. Şöyle. Yani direkt şöyle dikelim. Evet, böyle burayı da göstermek istiyorum. Şöyle güzel dursun diyorsanız karşılıklı bu şekilde batın. Yapışık dursun. Evet, bazen işler öyle duruyor. Ben de öyle görüyorum. Yetiştirmek zor oluyor. Evet, böyle karşılıklı dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Evet.
bitti. Şöyle burada düğüm atıp ipimi keseceğim. Dediğim gibi ön bedeni bu şekilde örersiniz. Koltuk kesimini, yakayı, enseyi de örmüş olduk. O da aradan çıktı. Arkayı da aynı koltuk altı kısmına kadar gelirsiniz. Aynı şekilde kesimini yaparsınız. Sonra düz bir şekilde artırma eksiltme yapmadan devam edersiniz. Omuz hizasına kadar örersiniz. Kesimini yaptıktan sonra böyle iki parçayı birbirine dikersiniz arkadaşlar. Böyle inşallah anlatabildim. Ense de böyle bu şekilde olacak. Dikiş burada değil, burada olacak. Gayet güzel oldu. Böyle minyatür bir süveter oldu arkadaşlar. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Abonelik de tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, dediğim gibi tekrar söyledim, özür dilerim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ezan okuyor, o yüzden hızlı konuşmak istedim. Bitsin diye. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.